Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım pembe tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çiçek ve inci detaylı çok güzel, çok şık, zarif bir model yaptım hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hanımlar şu alt bölümden başlayacağız. Öncelikle şu pembe ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. Patiğimize 49 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. 49 ilmek. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 49 ilmek atalım gelelim. Evet, 49 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu bölümünde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzde yüz demektir. Şimdi burada haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzde ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde tekrar düz öreceğim. Bir diş haroşa daha düşecek. Bakın şurada bir diş haroşa var. Aynı işlemi tekrar edince iki diş haroşa olacak. Tekrar ön yüzde ve arka yüzde düz öreceğim 3 diş. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim 4 diş. Yani şu bölümde 49 ilmek ile 4 diş haroşamızı örmemiz gerekiyor toplamda. 4 diş haroşamızı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Öncelikle hanımlar yine bakın ipim sol tarafta, ön yüzdeyim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzde de sırasıyla ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyim. Aynı işlemi yine tekrar edeceğiz hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Ardından geri dönelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örüp tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Haroşadan sonra 4 sıra bu şekilde örmüş olduk. Önde düz, arkada ters. Şimdi çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. Ön yüzde çiçek modelinde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3 ve 4. Kenar ilmeği ile birlikte buraya 4 ilmek ördüm. Şimdi bu çiçeklerimizi tığ ile yapacağız. Lifte kullandığımız fıstık örgü tekniğini kullanacağız. Şimdi yapacağım işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Bakın gerideki ilmeklerime bakıyorum. 1, 2. İkinci ilmeğin altına girerek bakın. Gerideki şu birinci ilmek, şu 2. İpimi tığıma doladım. Bu ikinci ilmeğin bakın 1, 2 ilmek altına girerek bir uzun ilmek şöyle çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden ikinci kez uzun bir ilmek çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden üçüncü kez uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi ipimi tığıma doluyorum hanımlar tekrardan. Bu defa şu öndeki, şu bakın sıradaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Şimdi sıradaki bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi yapacağım işlem şu. Tekrardan bu defa ipimi tığıma dolamadan şu sıra bir öndeki değil onun yanındaki, bakın şu sıradaki değil bir yanındaki ilmek. Onun bir ilmek altına inerek bu defa buradan ilmekler çıkartıyorum. Bir ilmek çıkarttım, ipimi tığıma doladım. İkinci ilmeğimi çıkarttım, ipimi tığıma doladım.
Buradan 3. ilmeğimi de çıkarttım. Şimdi buradaki hanımlar ilmeklerin hepsini şöyle birlikte toplayarak örüyorum. Şöyle. Ardından burayı böyle topladım. Bu ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar ilk çiçeğimizi yaptık. Şimdi araya sayarak gidelim, ilmeklerimi öreceğim. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm ortaya. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık, ardından ortaya 9 ilmek ördüm. Şimdi tekrar tığımı alıyorum. Aynı şekilde çiçeğimi yapacağım. İpimi tığıma doluyorum. Bakın bir gerideki değil, ikinci ilmek. Şu ikinci ilmeğin 2 ilmek altına girerek bir uzun ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeğin 1, 2, 3. Bakın öndeki ilmeğin 3 ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. İpimi tığıma dolayarak. Ardından öndeki bir ilmeğimi sağ tığıma aldım. Öndeki birinci değil, ikinci ilmeğimin bir ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. 1, 2, 3. Sonra bu tığımdaki ilmeklerin tamamını toplayıp şöyle birleştiriyorum. Ve bu ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. İkinci çiçeği de yaptık. Tekrar araya 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Her 9 ilmekte bir çiçeğimizi kuracağız. Bakın çiçeğimizin ilk yarısı bu aşamada oluştu bile. Tekrardan tığımı alıyorum. Bakın gerideki değil, ikinci gerideki. İpimi tığıma dolayarak şu ikinci gerideki ilmeğin 2 ilmek altına inerek aynı yerden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. Şimdi de öndeki bir ilmeğimi örmeden sağ şişime tığıma aldım. Öndeki bir ilmeğimi şöyle. Şimdi birinci değil, ikinci ilmeğin bir ilmek altına, yani şuraya inerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. 2 ve 3. Bu tığımdaki ilmeklerin hepsini şöyle topluyorum. Ve bu ilmeğimi şişime aldım. Tekrar araya 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeniden hanımlar bir diğer çiçeğimizi yapacağım. Bakın kabartmalı papatya şeklinde çiçeklerimiz. Yine ipimi tığıma doluyorum. İkinci ilmeğin gerideki 2 ilmek altına girerek buradan şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Yine ipimi tığıma doladım. Öndeki ilmeğin 3 ilmek altına girerek 3 ilmek de bu alttan çıkartıyorum. Öndeki bir ilmeği tığıma aldım. Bakın birinci değil, ikinci ilmeğin bir ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. Şöyle. Üçüncü ilmeğim. Ve tığımdaki ilmeklerin tamamını birden topluyorum. Ve ilmeğimi şöyle şişime taktım. Yine araya 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi hanımlar toplamda 4 çiçeğimizi yaptık. 5. çiçeğimizi yapacağız. Aynı şekilde ikinci gerideki ilmeğin 2 ilmek altına girerek buradan 3 ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeğin 3 ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. Sıradaki bir ilmeğimi tığıma aldım. Şimdi bir değil, şu öndeki ikinci ilmeğin bir ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. 1, 2, 3. Sonra bu ilmeklerin tamamını tığım ile topluyorum. Şöyle birleştirip ilmeğimi şişime aldım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Çiçeğimizin ilk yarısını ön yüzde tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde çiçek kurulumu yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Çiçeğin bir diğer yarısını da bu sırada tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi tekrardan tığıma alıyorum. İpimi tığıma doladım. Bakın şu orta göbek bölüme. Şu orta göbek bölüme girerek buradan 3 ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Şişimdeki öndeki sıradaki ilmeği de böyle tığıma alarak hepsini birden topluyorum. Şöyle burayı birleştirdim ve bu ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan tığım ile bir diğer çiçek dalını yaprağını yapacağım. İpimi tığıma doladım. Yine aynı merkez yere bakın tam ortaya girerek bu 3 ilmek buradan çıkartacağım. 1, 2, ipimi tığıma doladım ve 3. ilmeğimi çıkarttım. Sıradaki bir ilmeği de şöyle tığıma alarak ilmeklerin tamamını birden topluyorum. Şöyle ve ilmeğimi şişime taktım. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Şimdi araya ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sayarak gidelim. Bakın ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 7 ilmekten sonra tekrardan tığıma alacağım. Aynı şekilde ikinci çiçeğimi yapacağım. İpimi tığıma doluyorum. Tam şu göbeğe girerek 3 ilmek çıkartacağım ortadan. 1, 2, 3. Sıradaki bir ilmeği tığıma aldım. 4 oldu. Hepsini bir topluyorum. Şöyle bu ilmeğimi şişime aldım. Öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Ardından tekrardan ipimi tığıma doladım. Bu göbeğe girerek bu göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şöyle lif fıstığından çıkarttım. Sıradaki bir ilmeği de tığıma alarak ilmeklerin tamamını şöyle toplayıp bu ilmeğimi şişime aldım. Tekrar araya 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam ediyorum. Tekrar tığıma aldım. Bakın hanımlar çiçeklerimiz oluştu. Şöyle. Tekrardan çiçeğimi yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Şu göbeğe girerek 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki bir ilmeği de tığıma alarak hepsini topluyorum. Şöyle bu ilmeğimi şişime alıyorum. Tam ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi tığıma dolayarak bu göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki bir ilmeği de tığıma aldım. İlmeklerin tamamını topladım ve ilmeğimi şişime aldım. Yine araya 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. İpimi tığıma doladım. Şu göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Öndeki bir ilmeği de tığıma alarak ilmeklerin tamamını toplayıp bu ilmeğimi şişime aldım. Şöyle hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı göbekten yine 3 ilmek çıkartacağım. 1, 2 ve 3. Öndeki bir ilmeği de tığıma alarak hepsini topluyorum ve bu ilmeğimi şöyle şişime aldım. Tekrar araya 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar hanımlar ipimi tığıma doladım. Sonuncu çiçeğimizi yapacağız. Tam göbekten 3 ilmek çıkartacağım. Bakın şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu da 3. Öndeki bir ilmeği de şöyle tığıma alıyorum. Hepsini birden toplayıp ilmeğimi şişime taktım. Bir ilmek düz örüyorum. Yeniden ipimi tığıma doladım. Tam göbekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki bir ilmeği de tığıma alıp ilmeklerin tamamını topladım. Ve ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar çiçeğimizi tamamlamış olduk. Bakın
İlk çiçeklerimiz bitti. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını ters örelim, gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim hanımlar. Bakın ilk çiçeğimiz bitti. 5 tane çiçek oluşturduk. Çiçek aralarına hanımlar 2 sıra ilmekleri örmemiz gerekiyor. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilmeklerimizin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından geri dönelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Bu çiçeklerin ortalarındaki incileri de normal iğne ile patimle kullandığım ipim ile diktim. Model bittikten sonra dikmiştim ama şimdi şu anda sizlere hemen göstermek istiyorum bunu. İğnemi şöyle normal patimle kullandığım ipimden taktım. Şuradan itibaren başlayalım. Bakın. Şöyle geriden arkadan girerek şöyle ipimi buradan çıkartıyorum. Normal küçük şöyle incilerden kullandım. İncilerimizi buraya tekrardan orta göbeğe girerek tam göbek bölümü incilerimi şöyle yerleştirerek dikiyorum. Bakın. İlk incimizi diktik. İlk çiçeğimizin ortasını yaptık. Çok yakıştı. Dileyen sade de kullanabilir. Model sade de çok güzel. Bu aşamada tekrar hemen şu bölüme hanımlar şöyle düğüm tekniğiyle arkadan sıkıştırıyorum. Ben model bittikten sonra yapmıştım. Şimdi size göstermek için burada bakın. Şu arka ilmek aralarından şuralardan girerek diğer çiçeğime doğru yaklaşıyorum. Şöyle. Bakın. Şu şekilde yaklaşıyorum. İpim arkada uzun uzun kalmasın diye. Bakın. Şöyle yaklaştım. Çünkü ipi çok sıkarak getirmeyelim. Arkadaki ipi şöyle bakın esneterek alalım ki ayağa giydikten sonra patiğimiz esneyecek. Esneklik payı orada kaybolmasın diye. Tekrar iğnemi diğer çiçeğimin göbeğinden çıkartıyorum. Aynı şekil incimi getirip böyle çiçeği buraya dikiyorum çiçeğimin ortasına. Aynı işlemi yapıyorum. Diğer çiçeklerimiz bittikten sonra da yine aynı şekilde incilerimiz dikilecek hanımlar. İnciler böyle yapılıyor. Bunu da sizlere videonun hemen bu aşamasında böyle göstermek istedim. Yine tekrardan arkaya şöyle ipimi çevirerek düğümlüyorum. Yani inciler gevşemesin, önde sıkı dursun diye şöyle düğüm tekniğiyle burayı sıkıştırıyorum. İncilerimizi bu şekilde yapıyoruz. Artık bu sıraya incilere başladım. Diğer 3 çiçeğimin incisini de hemen dikip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle incilerimi diktim geldim. Diğer çiçeklerimizi başlatacağız. Diğer çiçeklerimiz ilk çiçeklerin tam ortalarına gelecek şekilde kurulacak. Yapalım birlikte. Bu defa kenar ilmeğim ile birlikte toplam 9 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmekten sonra tekrar aynı çiçekleri kuracağız. Bakın ipimi tığıma doluyorum. İkinci gerideki ilmeğin 2 ilmek altından yine 3 ilmek çıkartıyoruz. Yine aynı ilk çiçeği nasıl yaptıysak bunları da aynı şekil yapıyoruz. 3 ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Sıradaki ilmeğin 3 ilmek altından tekrar 3 ilmek çıkartıyoruz. Bakın öndeki bir ilmeği tığıma aldım. Şimdi tekrardan burada bakın ikinci ilmeğin 1 ilmek altından şuradan yine 3 ilmek çıkartıyorum. 2 ve 3. Tığımdaki ilmeklerin tamamını toplayıp bu ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Şimdi model aralarına bakın ilk yaprağımızı, ilk çiçeğimizin ilk sırasını yaparken çiçek aralarına 9 ilmek örmüştük. 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördük. Yine aynı şekil çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Çiçeklerimizi yaptıktan sonra yani bu ikinci çiçeği de yaptıktan sonra tekrar araya 9 ilmek öreceğiz. Sonra dördüncü çiçeğimizi yapacağız. Bu defa bu bölümde 4 çiçek olacak. Bakın altta 5 vardı. 5 çiçeğin şu aralarına 4 çiçek yapacağız. Çiçek aralarına da böyle 9'ar ilmek örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu çiçeğimizi yine şu ilk çiçeğimizde olduğu gibi yani şu ilk yaptığımızı da takip ederek yapabilirsiniz. Tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, diğer çiçeklerimi de tamamladım geldim. Şimdi arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde çiçeğimizin bir diğer sırasını tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3,
4, 5, 6, 7. Bu defa 8 ilmek ördüm. Sonra tığımı alıyorum. İpimi tığıma doladım. Tam göbeğe girerek göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1. İpimi tığıma doladım. 2. ilmeği çıkarttım. Şu da 3. ilmeğim. Sıradaki bir ilmeği de tığıma alarak tığımdaki ilmeklerin tamamını topluyorum böyle ve bu ilmeğimi şişime alıyorum. Hemen önüne bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan tığımı aldım. İpimi tığıma doladım. Aynı göbekten 3 ilmek çıkartıyorum yine. 1, 2, 3. Tekrardan sıradaki bir ilmeği de tığıma alarak ilmeklerin tamamını toplayıp şöyle yine bu ilmeğimi tığıma takıyorum. Şimdi çiçek aralarında 7 ilmek var. 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından yine aynı çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Yine bakın ipimi tığıma doluyorum. Göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki ilmeğimi de tığıma alıp ilmeklerin tamamını toplayıp şöyle ilmeğimi tığıma alıyorum. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Yeniden ipimi tığıma doladım. Şu göbekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki bir ilmeği de tığıma alıp bu ilmeklerin tamamını birden topluyorum. Şöyle ve bu ilmeğimi tekrar şişime alıyorum. Yine araya 7 ilmek öreceğiz. 3. çiçeğimizi yapacağız. Tekrar 7 ilmek örüp aynı şekilde 4. çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde çiçeklerimizi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, çiçeklerimi tamamladım, geldim. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını ters örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi ikinci çiçek de tamamlanmış oldu. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ördükten sonra bu defa üçüncü çiçeklerimizi yapacağız. Yani bunları. Üçüncü çiçekler ilk çiçeklerle aynı sayıyla, aynı hizada, aynı şekilde yapılıyor. Birebir aynısı yapılıyor. Bu üçüncü çiçekte kafanız karışacak olursa hanımlar, videoyu geri alarak bu ilk çiçeğin sıralamalarını takip ederek bu üçüncü çiçeği de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi aynı şekil, aynı sayılarla, aynı hizada yapılıyor. Şimdi bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters ördükten sonra üçüncü çiçeklerimizi de tamamlayalım. En son üçüncü çiçek bittikten sonra hani çiçeğimizi oluşturup arka yüzde ters örüyorduk. Şu anda yaptığımız gibi. Bu şekilde üçüncü çiçeğimizi tamamlayıp ilmekleri arka yüzde ters örüp sonra ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, üçüncü çiçeğimi de tamamladım, geldim. En son üçüncü çiçeğimi ön yüzde tamamladım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeyeceğiz. Hemen bu bilek bölümündeki haroşalarımızı yapacağız. Hanımlar, yine örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımızı elde edeceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim, gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece haroşa düşecek. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Şöyle baktığımızda hanımlar, ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Bakın şöyle çeviriyorum. Ön yüze şöyle bir diş haroşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar burayı tamamlayacağız. Bu bölümde yine toplamda 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz hanımlar örmeye. Bakın şurada bir diş haroşa oluştu. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş olacak. Tekrar edeceğiz. 3 diş. Yine tekrar edeceğiz 4 diş. Bu bölümde 4 diş, yani 4 sıra haroşamız olana kadar örelim. Ardından bilek bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi bilek bölümünü ayıracağız. Kesimler yapacağız. Sağ ve sol ayağın ayrımı farklı oluyor. Şimdi şu mankendeki yapmış bitirmiş olduğum modelim sağ ayak için şöyle. Sağ ayakta nasıl yapıyoruz sizlere hemen göstereceğim hanımlar. Şimdi bunu sağ ayak olarak düşünüyoruz. Sağ ayak ve sol ayak buraya kadar aynı yapılıyor. Buraya kadar aynı. Şimdi sağ ayakta şimdilik öreceğim, sonra geri açacağım burayı. Sağ ayakta öncelikle sıra sonuna kadar 49 ilmeğimiz vardı. 49 ilmeğimizin hepsini hanımlar bu şekilde sağ ayak için söylüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet bakın, sıra sonuna kadar ördüm.
Şimdi burayı örerek gösteriyorum, anlatarak göstermeyeceğim. Çünkü bu tarz patiklerde kafa karışıklığı çok oluyor, soranlar oluyor. Şimdi sağ ayağı yaparken ben bu patiyi böyle yaptım çünkü. Ardından geri dönüyoruz hanımlar. Ardından geri dönüyoruz. Ardından arka yüzdeyiz şu anda. Arka yüzde şöyle ilmeklerimizi ikişer ikişer keseceğiz. Toplamda 29 ilmeği keseceğiz. Bakın şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şöyle kesimimi yaptım. 25. kesimim 26, 27, 28, 29. 29 ilmeğimizi kestik. 49 ilmek vardı. Burada da hanımlar 20 ilmek kaldı. Bu kalan 20 ilmeği yine haroşa olarak öreceğiz. Artık bu 20 ilmek ile patiğimizin şu iç kısmını öreceğiz. Gideceğiz geleceğiz hanımlar. Sağ ayağımız böyle yapılıyor. Sağ ayağın bu patinin iç kısmına gelen haroşalık kısmı bu şekilde V şeklinde baktığımızda sağ tarafta oluyor. Oysa biz sağ ayağı yapmayacağız şimdi. Çünkü sağ ayağı bu şekilde yapmıştım. Bu defa ben sol ayağımı tamamlayacağım. Bunun için öncelikle bu ördüklerimi hanımlar tekrar söküp tekrar şu başa geleceğim. İlk 4 diş haroşa ördüğüm yere kadar tekrar geleceğim. Sol ayağı oradan devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi tekrar ilmeklerimi açtım geldim. İlk 4 diş haroşamızı örmüştük, ön yüzdeydik. Bu aşamaya geldik. Şimdi sol patiği yapacağız. Sol patikte yapacağımız işlem şu. Bu defa ilk 29 ilmeğimizi keseceğim. Kalan 20 ilmek ile patiğimizin bu sol patiğimizin bu iç kısmındaki haroşalarımızı öreceğiz. İkişer ikişer toplayarak 29 ilmek kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ilmeğimi kestim hanımlar. Sağ patiğin bu haroşalı tarafı sağ tarafta kalacaktı. Sol patiğinki de bakın sol tarafta olacak. Bu kalan 20 ilmek ile patiğimizin iç bölümünü yapacağız. Şimdi kalan 20 ilmeğimi örüyorum. Hatta sayalım ilmeklerimizi, siz de sayılardan emin olun. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeği ördük. Şimdi geri döneceğim. Bu 20 ilmeğimi tekrar arka yüzdeyim yine haroşa öreceğim. Artık bu 20 ilmek ile patiğimizin iç kısmını yapıyoruz hanımlar. Geri döndüm, yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyorum. Evet. Tekrardan geri döneceğiz. Ön yüzde yine bu haroşalara devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda burada şu ilk baştan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa oluştu. Patiğimin şu iç bölümünü hanımlar şuraya. Toplamda ben 24 diş, yani 24 sıra haroşa ördüm. Burada 5 sıra haroşam oldu. 19 diş daha haroşamı 20 ilmek ile öreceğim. Sağ kenarda fark etmiyor, sol kenarda burası 24 diş haroşa olacak. Şimdi hep birlikte bu bölüme 24 diş, yani 24 sıra haroşamızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 24 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Sağ kenar bittikten sonra yine aynı şekilde sağ patiği yaparken aynı şekilde ön yüzde ilmekler bu şekilde kesilecek. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Burada çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden patiğimizin topuğunu örerken ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var.
Böyle ilmeklerimizi tamamını kesiyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de kestim. Şimdi hanımlar, sol patiğimizin bu kenarını tamamladık. Sağ patikte bu haroşalı taraf söylediğim gibi bu sağ tarafta oluyor. Sağ patiği yaparken bu ipi buradan kesiyoruz. Tekrardan ipimizi bakın tabanı yapmak için patiğimizi V şeklinde koyuyoruz şöyle. Bu kenardan itibaren ilmekler çıkartacağız. Bu sağ patiği yaparken ipi kesiyoruz. Şu kenarda tekrardan ekleyeceğiz. Ama sol tarafta bakın sol patiğimizde ip burada kaldığı için tekrardan buraya ip eklememize gerek de kalmıyor. İp aynı yerden devam edeceğiz ilmek çıkartmaya. Bakın bu ilmeğimi şişime aldım. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartacağız hanımlar. Patiğimizin taban bölümüne geçiyoruz. Bu sağ patikte ilmekler şu taraftan çıkmaya başlıyor. Bakın modelli taraftan. Burada da bu şekilde V şeklinde sol üstten başlıyoruz. V şeklinde koyuyoruz patiğimizi, sol üstten ilmek çıkartıyoruz. Burada bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. Önce şu kenardan şu uca kadar, sonra devamında şu başlangıç yerlerinden şu uca kadar, bakın şu uca kadar ilmeklerimizi çıkartacağız hanımlar. Dileyen bu bölümde misinalı şiş de kullanabilir ama ben yine aynı şişlerimle tabanımı yaptım. Şimdi ben bu uçtan bu uca toplamda 86 ilmek çıkarttım. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet, bu uca kadar bakın 86 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 86 ilmeğimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Burun kısmından başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şimdi ilmek ayrımını şöyle yapıyoruz. Burun kısmına 8 ilmek ile başlayacağız. Toplam ilmek sayımızdan yani 86'dan 8'i çıkartınca geriye 78 ilmek kalıyor. Kalan 78 ilmeği de iki kenara eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu kenardaki ilk 39 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 39 ilmeğimizi örelim, gelelim. 39 ilmeğimi ördüm, geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda şu sol kenarda da 39 ilmek kalıyor. Ardından geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum tekrar. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşamızı yaptık. Hanımlar bu taban bölüm 12 ilmek olacak. 12 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeği öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi de buradan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 etti. Geri dönüyorum. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Artık 12 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak. Yapacağımız işlem şu. 11 ilmeğimizi öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum.
Kesimden sonra tekrar geri döndük. Aynı işlemi yapacağız. İp karşıda ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 11 ilmek öreceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de kesimimizi yapacağız. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. 11 örüp 12'de kesim yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde tabanda kullandığımız 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde 12 ilmek var. Bu 12 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız şimdi. Burada hanımlar arka bölümde yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 11 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğimi yine kestim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İp karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. İkisini bir ördüm. Geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle oluyor. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet, patiğimin topuk bölümünü de tamamladım, geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini gerçekleştireceğim. Patiğimizin böylece örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz. Şöyle ilmeklerimi kaçırdım, tekrar toplayarak ikişer ikişer kesimimi yapıyorum. Bir de tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Patiğimizin boğaz kısmı daha sıkı sağlam dursun diye ilmeklerimi kestim. Hemen bir tığ yardımı ile şöyle dibine batarak burayı düzleyeceğim. Yüksek tümsek bir görüntü oluşmasın diye. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şöyle bir kenar tığlamam var. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İpi ve tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Sık iğne tekniği. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topladım. Bu şekilde kenar tığlamamızı yapıyoruz. Patiğimizin çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet, bu ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı tamamladım. Ardından ipimin ucunu kesip arkaya gizledim. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Görüntü itibariyle modelimiz şöyle. Bakın. Bu sol ayağımız, sağ ayağında yapılışını videoda sizlere zaten detaylı anlattım. Hemen manken ayağımı alıyorum. Ayağımıza da giydirelim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok şık, çok güzel, zarif bir model oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Sol ayağımızın desenleri de yine böyle sol tarafta duruyor. Patiğimizin iç tarafı, tabanımız, topuğumuz dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı, rahat. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle.
Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.